Yogi Kazım'ın kızı olmak çok kolay bir deneyim olmadı. Çok disiplinli bir baba. Çok zor koşullardan çıkmış. Yaş aldıkça da çok güçlü egzersizler yapıyordu babam. Hani çelik gibi kaslarını tutuyordu ki omurgası dik kalsın. Babam derdi ki gençlik 65 yaşında başlar. Babam felç olduktan sonra bir sürü deneme yapmış. O 63 farklı deney yaptım derdi. Ben hep şaşırırdım yani hani röntgen gibi çekerdi herkesin bedenini gözleriyle. Yani bu bilginin onda olmasına imkan yok. Hani ben gerçekten dünyayı dolaştım. Anatomiyi iyi öğrenebilmek için tam böyle heveslenirdim, gelirdim. Babam zaten bana 2 katı fazlasını anlatırdı bilgi olarak. Babam kalp atış hızını değiştirebilirdi. Bunları yapabiliyordu. İrade harici uzuvlarına hakim oluyordu. Ayağa kalkamıyor çünkü kırık omurga. Yatalakken işte doktorlar deyince bir daha yürüyemezsin diye bir termale kapanmış. Burada da 2 kişi bulmuş. Tam şimdi kimler olduğunu bilmiyorum ama demiş ki ben şimdi beni asacaksınız. Sonra ben size söylediğimde biriniz bir bacağımdan, diğeriniz diğer bacağımdan beni çekeceksiniz. Bayılma ihtimalim var, korkmayın. Beni yere yatırın. Sonra ben kendime geleceğim. Bedenimizi tanımıyoruz ya. Yani omurgamızda kaç tane kemik var bunu bilmiyoruz. Kemiklerin arasındaki yapılar nasıl bunu bilmiyoruz. Kendimizi bilmiyoruz. Babam derdi ki, dünyayı tanımaya kendi bedenini tanımaktan başla derdi. Bir anda terk etti dünyayı. Vadesi bu kadarmış diyoruz. Beklenen bir şey değildi. Ama sonuç itibariyle kırık bir belle 65 sene sağlıkla yaşadı. Elbette bir zamanı gelecekti. Doğada yürürken bitkilerden özür diliyorum. Çiğnediğim için. Yükseklerde, denizlerde, ormanlarda bilinçaltıyla onlarla bağ kurarak yürüyorum. Nefes alırken ağaçların bize verdiği lütufları hissediyorum. Çünkü biz biriz. Kazım Gürbüz 1920 yılında Adana'da doğdu. Küçük yaşlardan itibaren beden ve beyin gücüyle yaşıtlarından farklı bir çocuktu. Az konuşan ve çok dinleyen bir yapısı vardı. Bazen ailesinin gitmediği, görmediği yerleri anlatıyor, sanki başka dünyalardan bilgiler veriyor gibiydi. Ancak zamanla aldığı tepkiler onun daha da susmasına ve içine dönmesine neden oldu. 4 yaşında Kur'an-ı Kerim'i hatmetti. Hatta hocaların hatalarını düzeltmeye başladı. Yogi Kazım'ın dedesi Molla Ali Bey Özbekistan Taşkentliydi. Kökenleri ise Hindistan'a kadar uzanıyordu. Molla dede ondaki bu potansiyeli görünce 10 yaşlarına geldiğinde onu Nepal'e, Himalaya dağlarının eteklerine götürdü. Bu süreç onu ileride dünyada 9. dereceye yükselmeyi başaran ilk Müslüman yogi de yapacaktı. 20 yıl dünya zevk ve nimetlerinden uzak yaşadı. Bu süre içerisinde irade ve nefis eğitimi yaparak vücudunun bütün uzuvlarını kontrolü altına alabilmeyi öğrendi. Hep söylediği bir gerçek var. Ben hiçbir insandan üstün değilim. Bendeki güç ve yetenek bütün insanlarda var. Bir insan nasıl ki elini açıp kapatabiliyorsa aynı şekilde midesini de karaciğerini de kalbini de kontrol edebilir. Sizinle bir araya gelmek güzel. Babanızla da sanıyorum ki herhalde son 20-25 yıldaki en kapsamlı içeriği yayınlamıştık. Siz de bizi bir inziva merkezinde Muğla'da kabul etmiştiniz. Bizim için de çok güzel bir deneyimdi. Ben öncelikle sizi kısaca bir kendinizi tanıtmanızı istiyorum. Ben Hikmet. Şu anda yoga sistemini temsil ediyorum ve aslında bütün dünyaya yaymak için elimden geleni yapıyorum. Çok değerli bir sistem. Zamanında tabii anne, baba ve çocuk rolündeyken elimden geldiği kadar uzaklaşmak istememe rağmen bir şekilde hayat beni buraya sürükledi. Çok da memnunum olduğum yerde olmaktan. Astronomi ve uzay bilimleri okudum. Ardından bir şekilde yogaya başlayınca, daha doğrusu öğretmeye başlayınca spor akademisine gittim. Ondan sonra kendimi bu alanda geliştirmeye devam ettim. Yoga stüdyoları kurdum İstanbul'da. Şimdi bir inziva merkezim var. Didim'e yakın bir yer, Kazıklı'da. Orada modüllerime devam ediyorum. Yoga ile ilgili tanıtımlarıma devam ediyorum. Yurt dışında yine modüller yapıyorum. Summitler yapmaya başladım. Babam vefat ettikten sonra dedim ki dünyanın her yerinden yoga yapan insanları bulalım. Bir araya gelelim çünkü topluluğumuz çok değerli. O 63 farklı deney yaptım derdi. Bir hareket serisi oluşturmuş, evet çok değerli. 43 tane hareket var temel seride. Bunu yapan kişiler bedenindeki bütün eklemlerini, kaslarını,
fasyayı, bağ dokuyu, dolaşım sistemini, kalbini güçlü tutar. Sistemleri güçlü kılar. Ama nihayetinde araba gibi düşünürseniz fiziksel bedenimizi, bu arabayı bir yere de sürüyoruz değil mi? Dolayısıyla bizim de ruhumuzu beslemeye ihtiyacımız var. Yani hayata anlam katmaya ihtiyacımız var. İşte yoga sisteminin bir özelliği de bu buluşmalarla birbirimizi motive ediyoruz. Güzel etkinlikler yapıyoruz. Kendimize hedefler koyuyoruz. Yeni hedefler için yollar belirliyoruz. Güzel vakit geçiriyoruz ve hayatı bu şekilde eğlenceli kılıyoruz. Peki biz sizi yine daha yakından tanıyacağız ama ben şeyi de merak ediyorum duygusu olarak. Yogi Kazım'ın kızı olmak olarak dünyaya gelmek ya da olmak nasıl bir deneyim? Yogi Kazım'ın kızı olmak çok kolay bir deneyim olmadı. Çok disiplinli bir baba. Çok zor koşullardan çıkmış. Çok zor şartlarda kendini geliştirmiş, var olmuş. Kendisi disiplinli. Başka bir şey bilmiyor. O yüzden bizim eğlence adına yaptığımız her şey aslında zor geldi bize çocukken. Kayağa giderdik, evet. Kimse gidemezdi o dönemlerde. Biz en az 15 gün farklı yerlerde kayak yapardık ama işte teleski açılmadan pistin başında olurduk. En son kayan biz olurduk. Hemen giderdik, yemeğimizi yer, dinlenir, yatardık. Arkadaşlarımız eğlenirdi, oyunlar yaparlardı. Biz bunlara izin verilmezdi yani hani uzakta kalırdık. Çok güzel şeyler deneyimledik ama yüzmeye gidiyoruz. Babamla açılıyoruz. Annemler panik halinde, ne olacak bu küçük çocuklar, aldı götürdü. Sonra geri geliyoruz, eve gidiyoruz, dinleniyoruz, yatıyoruz. Bu şekilde bir hayatımız oldu çocukluk döneminde. Şimdi baktığımda şöyle düşünüyorum, hani çok eğlenceli geçmedi belki ama her şeyin bir artısı eksisi var. Eğer bugün buradaysam, bu disiplinle hedeflediğim her şeyi gerçekleştiriyorsam bunu babamın verdiği disiplin sayesinde yapıyorum. Tercihe bakmıyorum, bu da benim yolum. O yüzden bir şekilde zamanında zor gelen zamanlar şu an baktığımda çok değer kazandı. Özellikle babamı kaybettikten sonra şey düşünüyordum ben, hani çok zor bir çocukluk geçirdim, şöyleydi böyleydi. Her şey değişti ve yaptığı her şey aslında benim burada olmama, şu anda hayatımın anlam kazanmasına vesile olduğu için şükrediyorum. Peki çok özel değilse o kaybetme yani beklenen bir şey miydi? Hastanede miydi? O günü de anlatabilir misiniz? Aslında beklenen bir şey değildi. Çok heyecanlıydı. 23 Nisan için biz çocuklarla buluşma ayarladık ona. Didim'e geldi İstanbul'dan. O da çok heyecanlıydı. Çünkü felcini yendikten sonra Türkiye'deki bütün okulları, ilkokulları dolaşıp insan irade gücüyle her şeyi başarabileceğini anlatmış. Ve onu yoldan çevirip tanırlardı. Derlerdi ki siz böyle anlatmıştınız, ben ondan sonra doktor oldum, mimar oldum, şunu başardım, şunu ettim diye. Dolayısıyla çocuklarla tekrar buluşunca çok keyifli bir vakit geçirdik. Yine ilham oldu. 2 gün sonra da bir modülümüz vardı. Öğrencilerimizle buluşacaktı. İyiydi. Yani bir anda terk etti dünyayı. Vadesi bu kadarmış diyoruz. Beklenen bir şey değildi. Ama sonuç itibariyle kırık bir belle 65 sene sağlıkla yaşadı. Elbette bir zamanı gelecekti. O yüzden zamanıydı diye düşünüyorum. Doktorlar bir tanım falan Bir şey söylemediler. Zaten hani bir şey söylenemiyordu. O omurgasıyla ilgili MR çektirdiğimizde öncesinde doktorlar önermişti işte şöyle bir protez takılır, şunu yaparız, bunu yaparız. MR'ı gördükten sonra abi sen ne yapıyorsan yapmaya devam et hani. Babam hep böyleydi, hayatı böyle. Kanser oldu diye ameliyata girdi. Daha önce anlatmışızdır belki ama ben de kanser olmaz dedi. Biz hepimiz baba kabul et artık kansersin dedik. Çıktı. Tüberküloz. Kanser hücresini taklit ediyormuş ama değilmiş kanser. Yani babamın böyle anıları var. O yüzden hiçbir şey öngörülemezdi babamın hayatı için. Bu kadarmış. O gerçekten hastanede birçok organı da aldılar mı? Almışlar mıydı? Almışlar. Bir böbreğini aldılar. Pankreasın kuyruğu, dalak alındı, böbrek üstü bezleri alındı. Kanser diye temizlenmişti. Ama zaten iltihapmış, yani temizlenmesi de gerekiyormuş. Fakat anlatırdı yani organlarımın yarısı yok diye. 2001 senesi yanlış hatırlamıyorsam öyle bir ameliyat geçirdi. Şey de çok enteresandı galiba. Tam hani artık vedalaşın dediğiniz bir çocuklar geliyor sonra onu anında anlatsanıza çok. Birden annemden haber geldi geçen işte 2 sene önce Aralık ayında. Dedi ki kızım hemen gel, baban iyi değil.
Dedim anne akşam uçağı var, akşam uçağıyla geleyim mi? Bulduğun ilk uçakla gel. Hani belki hani son anda vedalaşacaksın. Ben panik halinde hemen gittim havalimanına, işte ilk uçakla İstanbul'a geldim. Annem dedi ki biz gördük kardeşini, işte sen gör. Almadılar o gün. Ertesi gün gelin dediler. Ertesi gün işte biz kapılarda bekliyoruz falan. Yoğun bakıma beni aldılar. Ben odaya girdim, baktım babam kahve içiyor. Hani ben vedalaşmaya diye girdim. Ben de bir şok oldum şimdi hani. Bana baktı böyle, işte terliklerim nerede, tıraş çantam falan nerede dedi. Yani hani karşılıklı böyle bir panik halindeyiz. Ciğerleri söndü dediler ve mümkün değil hani toparlaması. Ama bir gün sonra toparlamıştı. Ama biz alışkınız böyle hikayelere babamda. Öyle bir anımız var yani. Nasıl yaptınız diye sordunuz mu? Sormadım hiç. Yani benim için normal, benim normalim yani. Babam her şeyi yapabilir. Beli kırıktı yani, hani artık yaş aldıkça da çok güçlü egzersizler yapıyordu babam. Hani çelik gibi kaslarını tutuyordu ki omurgası dik kalsın. Ama bir yaşla da bir yere kadar çalışabilirsin. Benim tahminim, hiç dillendirmedi ama babam herhalde yatakta kalamazdı diye düşünüyorum. Eğer öyle bir dönem geldiyse kendisi terk etmeyi seçmiş olabilir. Ben buna inanıyorum ama. Ben de ilk o haberi aldığımda kendince buradaki görevlerin tamamlandığına ikna olmuştur Evet, olabilir. diye düşünmüştüm yani. Evet. Peki siz şimdi bu mirası nasıl devam ettireceksiniz? Elimde çok değerli sistemler var. Yani bir 43 hareketten oluşan bir hareket serisi var mat üstünde. Barfix'lerde ve barda uygulanıyor. Bu çok değerli bir seri. Babam kendini bununla güçlü tuttu, bedenini, fiziksel bedenini. Bunun dışında Aqua Yoga dediğimiz su yokası var. Bu da çok güçlü bir seri. Suda hareket ediyoruz. Özellikle tabii omurgası açılıyordu onun sudayken. Üst bölgeyle çok güçlü çalışmalar yapıyordu. Öğrencilerimiz gelirdi 3 ayda bambaşka bir bedenle dönerlerdi çalışmalardan. Onu devam ettiriyorum. Bir de doğada yürüyüşlerimiz vardı. Bu da işte topluluğumuzu bir arada tutmak için. Hani biraz önce sizinle de sohbet ettik. Babam hemen etkisi altına alırdı insanları. Yaşam sevinci gelir insanlara hani babamın çevresinde olunca. Bu buluşmalar da çok etkiliydi benim gördüğüm kadarıyla. Şu anda benim yaptığım şey bu 43 değerli hareketi geliştirmek, korumak ama aynı zamanda herkes için yapılabilir hale getirmek. Çünkü babam grup dersleri vermezdi, birebir ilgilenirdi, birebir ödevler verirdi. Ben çocukluğumdan beri bunları gözlemledim. Herkesin yapabilir hale gelmesi için varyasyonlar ürettim. 43 hareketin her biri için. Böylece herkese güven gelsin, gözleri korkmasın. Çünkü zor hareketler de var. Aşama aşama yaparsanız hepiniz yapabilirsiniz. Hani bunu göstermek için varyasyonlar geliştirdim. Son yaptığım güncellemede ritim oldu. Çünkü babam ritimle yaptırırdı hareketleri. Bu 43 hareketin her biri için ritim belirliyorum şu anda. Başlangıç seviyesi, orta seviye ve ileri seviye olmak üzere. Böylece yapan kişiler de seviyelerini bilecek, aşmak için çaba gösterecekler. Çok güzel bir katkı oldu diye düşünüyorum. Onun dışında su yokasına devam edeceğim. Ama en önemlisi babamdan aldığım bütün bilgiyi dijital platformlarda yayınlamayı planlıyorum. Videolar çekmeye başladım. Çünkü hani orijinaline sadık kalarak devam etsin isterim bu bilgi. Çok değerli bir bilgi, ispatlı bir bilgi. Hani ben şimdi yoga dersleri de veriyorum ama canım nasıl isterse o gün. Bugün kalça açıcı yapalım, bugün denge çalışalım diyorum. Fakat babam 65 sene boyunca bu 43 hareketi yaparak sağlıklı kaldı. Omurgasını dik tuttu. Bizlerle yarışmaya devam etti. O yüzden ispatlı bir seri. Bunu korumamız lazım olduğu gibi, değiştirmeden. O yüzden de çekimler olsun istiyorum. Online platformda yayılsın istiyorum. Bu çalışmalarım var şu anda. Peki belki bilmeyenler için yoga ve yoga farkını böyle anlatıyor musunuz? Nedir? Evet. Anlatmak gerekir belki. Tabii şimdi babam yoganın esinlenmiş. 1950'li senelerde, 60'lı senelerde, 50'li senelerde daha çok dünyayı dolaşmış. Çünkü yogayı öğrenmiş ve o zaman yoga şovları yapılıyormuş. Mesela Fransa'da Lido gazinosu var. Bu gazinoda işte şovlar yapılıyormuş. Beden üzerinde hareketler gösteriliyormuş. Kürek kemiklerini çıkartırdı, diz eklemini oynatırdı yerinden vesaire. Böyle hareketleri vardı. Sonra ama kaza geçirince felç kalmış. Dolayısıyla yoga bilgisi varmış babamın ama kazayla birlikte evrilmiş.
Kaza geçirdikten sonra o öğrendiği hareketleri değiştirmiş, denemiş. Değiştire değiştire hızlandırmış, birazcık tempo vermiş ve yoga hareketlerini değiştirerek yoga serisini oluşturmuş. Yani siz yoga serisindeki hareketleri alırsanız böyle bir yoga hareketi yok diyebilirsiniz. Ama aslında her biri yogadan esinlenilmiş. Ama babamın durumuna göre değiştirilmiş hareketler. Daha çok omurga odaklı. Omurganın çevresindeki bütün yapıları güçlendirme odaklı. Omurgası kırık çünkü. Fakat böyle olduğu için fıtık hiçbir problem değil bu seriyi yapan için. Skolyoz baş edilebilir. Kifoz sıkıntı değil. Yaşlılık kifozu engellenebilir. O yüzden omurga rahatsızlıklarının çoğuna çok iyi gelen bir seri. Yani felçli ve yatalakken bunu bir şekilde kendini ayağa kaldırmasına sağlanmış değil mi bir sistem? Şöyle olmuş aslında. Yatalakken işte doktorlar deyince bir daha yürüyemezsin diye bir termale kapanmış. Burada da 2 kişi bulmuş. Tam şimdi kimler olduğunu bilmiyorum ama demiş ki ben şimdi beni asacaksınız. Sonra ben size söylediğimde biriniz bir bacağımdan, diğeriniz diğer bacağımdan beni çekeceksiniz. Bayılma ihtimalim var, korkmayın. Beni yere yatırın. Sonra ben kendime geleceğim. Onlar da yapmışlar. Çekiştirmişler bacaklarından, omurga açılmış. Hemen indirmişler, hakikaten de kendinden geçmiş babam. Sonra kendine geldiğinde bir akış hissetmeye başlamış aşağıya doğru. Yani ilk açılma öyle başlıyor. Ama sonra ayağa kalkamıyor çünkü kırık omurga. O yüzden diyor ki ben burayı güçlendirmem lazım. Zaten termalden çıktığında böyle çıkmış. Devlet Hastanesi'ne gitmiş, İzmir Devlet Hastanesi'ne. Orada tabii tanıyorlar ya onu. Demişler ki Yogi hemen gel, seni buraya kapatıyoruz. Alçıyı almışlar. Sonra babam alçıyı da istememiş. Ertesi günü çıkartmış. Sen ne yaparsan yap, yeter ki burada kal. Çünkü sen bizim için bir vakasın artık. Almışlar onu hastanede, bir oda vermişler, tutmuşlar. Hatta ameliyatlara girmiş galiba onlarla birlikte. Ben hep şaşırırdım yani hani röntgen gibi çekerdi herkesin bedenini gözleriyle. Yani bu bilginin onda olmasına imkan yok. Hani ben gerçekten dünyayı dolaştım. Anatomiyi iyi öğrenebilmek için tam böyle heveslenirdim, gelirdim. Babam zaten bana 2 katı fazlasını anlatırdı bilgi olarak. Nasıl olur derdim yani hani ben bu kadar öğrendim. Onun zamanında bu bilgi öyle kolay alınmıyordu. Sonra çok da anlatmazdı hikayelerini yani. Sonra böyle hikayelerden çeke çeke anladım bunu yani hastanede bir sürü vaka görmüş o da doktorlarla dolaşmış, arkadaş olmuşlar ve orada işte deneye deneye kendini iyileştirmiş, şifalandırmış. Bir de dediği çok önemli bir şey vardı biz 2 sene önce yaptığımız röportajda. Yani insan dünyaya geliyor ama beden ilmini almıyor. Yani nasıl gün içerisinde kolunu oynatıyorsun, konuşuyorsun, dilini kullanıyorsun, işte ayak parmaklarını oynatıyorsun ama kalbini, karaciğerini yönetemediğine dair yönetemezsin algısı var. Bunun Evet. böyle olmadığını Evet. söylüyor. Doğru mudur bu? Derdi ki kendini tanımakla başlar hayatı tanımak. Bakın kendini tanımakla başlar, bedenini tanımakla başlar hayatı anlamak. Şimdi ben soruyorum eğitimlerimde. Diyorum ki işte şu omuz ekleminden el bileğine kadar kaç tane kemik var kolunda? Cevap yok. Ama desem ki işte şu maçın sonucu ne oldu? Şu magazin olayının sonucu ne oldu? Ona cevap var. Yani demek istediğim şey bedenimizi tanımıyoruz ya. Yani omurgamızda kaç tane kemik var bunu bilmiyoruz. Kemiklerin arasındaki yapılar nasıl bunu bilmiyoruz. Kendimizi bilmiyoruz. Babam derdi ki dünyayı tanımaya kendi bedenini tanımaktan başla derdi. Bunu hep söylerdi. Kendi bedenini tanımaya başladığında hakim olmaya başlıyorsun. Kölesi olmaktan çıkıyorsun ve efendisi olmaya başlıyorsun. Demin oturuş pozisyonunu düzelttim değil mi? Aslında o senin yapına zarar veren bir pozisyon. Demek istiyorum ki hareket etmeye başlamadan önce yaptığın yanlışları düzeltmen lazım hayatında. Çok da kolay. Yani şu omurganın nasıl güçlü kalacağını öğrenmen belki 5 dakikanı alacak ve sen bunu hayatına yaydığında omurganla ilgili hiçbir problemin olmayacak belki. Ama zihnimiz dağınık. Günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi de bu zaten. Dağılıyor zihnimiz, toparlanamıyoruz, farkındalığımız düştü. O yüzden babamın en büyük derslerinden bir tanesi de seni alırdı, kendine çevirirdi. Önce kendi farkındalığını oluştururdu. Ondan sonra gerisi gelirdi zaten.
Yani değil kas iskelet sistemini yönetmek, tamam dirseğini bükmek çok kolay. Babam kalp atış hızını değiştirebilirdi. Bunları yapabiliyordu. İrade harici uzuvlarına hakim oluyordu. Neler yapıyordu? İşte nabzını değiştiriyordu. Organları yer değiştiriyordu galiba. Organların yerini değiştirdiğini tabii biz göremiyorduk dışarıdan. O öyle söylüyordu. Evet, bazı mesela banda dediğimiz uygulamalar var yogada. Bu zaten bilinen bir çalışma. Organların yerini kolaylıkla değiştirebiliyorsun. Bunu sen de öğrenebilirsin. Ama bir kalp atış hızını istediğin gibi yavaşlatmak veya arttırmak çok da kolay değil. Hani babam bunları da yapabiliyordu. Yani ilk 3 anıdan bir tanesini böyle aklınıza gelen, sizde bir hoşluk uyandıran, güzellik uyandıran bir anısını paylaşmak ister misiniz? Yani ilk şimdi konuşurken aklıma noterdeki anımız geldi. Şimdi biz Almanya'dan geldik Türkiye'ye. Babam bir şekilde yoga hocası. Büyük yani Yogi Kazım. Annem onun asistanı, yoga hocası. Ama ortada öğrenci yok o dönemlerde yani. Yoga stüdyosu zaten yok. Yogayı kimse bilmiyor. Bir de babam ismini de Yogi yapmış. Nüfusta da Yogi Kazım. Ben okula gidiyorum Yogi Yogi. O zamanlarda bir çizgi film var yani. Sürekli bir dalga konusu. Tabii ben mümkün olduğunca aileden uzak durmaya çalıştım. İşte astronomi ve uzay bilimleri okuyunca matematik öğretmeni olabiliyordun. Ben böyle heyecanla KPSS'ye girdim falan, geçtim puanımı. Türkiye tarihinde ilk defa o sene dediler ki eğitim fakültelerini alıyoruz. İşte böyle fen fakültesi mezunlarını almayacağız artık. Elimde puanımla kaldım. Ne üzüldüm, ne travma oldu benim için. Yani ne kadar kaçtıysam babamdan o kadar yakınlaştım ona. Yine de şey vardı, bir de hani biraz asilik belki ama işte yoga yaparsam işte senin hayatını ben yaptım, benim sayemde sen yaşıyorsun, başarın benim sayemde demesin diye yogaya da girmek istemedim, yogada ilerledim. Bir yerlere de geldim güzel. Yani ilk yoga stüdyosunu açtık. Biz Türkiye'de bir sürü franchise'ımız oldu. Hala yoga stüdyolarımız var. Fakat tabii zamanı geldi. Bir yoga hocam, ortopedist doktor kendisi de dedi ki sen çılgın mısın yani elinde böyle bir cevher var senin. Neden uzaksın? Dedim ki babamla işte ilişkimi bozmamak için hani onunla iş ilişkisi olmaması için falan. Hayır dedi bunu hemen bu kafayı değiştireceksin dedi. Gerçekten istiyorsan benim bu yogayı alıp ilerletmemi notere gidip izin vereceksin. Bütün hakları bana vereceksin. Hadi gidelim dedi. Aldı beni notere götürdü. Yoga'nın bütün haklarını bana verdi. Biz kapının önünde böyle babamla o belgeyle fotoğraf çektirdik. Ben yani böyle bir şey olabileceğine hiç inanmadım. Nasıl biz o durumlara geldik? Yani hani ikimiz de bunu keyifle yaptık. Ondan sonra da yoga aldı başını gitti zaten. Şimdi yurt dışına yayılmaya başladık artık. Bu anım çok değerli benim için. Babam derdi ki gençlik 65 yaşında başlar. Çünkü 65 yaşına kadar ancak işte büyürsün, okulunu okursun, işini bulursun, evlenirsin, deneyimlersin, çocuğun olur, yetiştirirsin, onu yerleştirirsin. Bakarsın 65 yaşındasın, ağrıların başlar, doktor ziyaretlerin artar. Bunların olmaması için yoga yapmalısın. Kendini 65 yaşına hazırlamalısın. Çünkü yoga aslında bir yatırımdır. İleriki yaşlar için. Şimdi ben de 65 yaşlarımı bekliyorum. Şimdi 48 yaşındayım. Ama 28 yaşındaki insanlarla yarışıyorum hala yani. Bedenim güçlü, zihnim güçlü. Yogayı ispatlamak için ben de babam gibi yaş aldıkça konuşacağım. O yüzden herkes kendisine iyi baksın. Bedenine iyi baksın, nefesine iyi baksın, zihnine iyi baksın. Hayat yaşamaya değer, çok keyifli, sabır önemli. Ben durup dururken olmadım derdi. Ben nefis eğitimi yaptım, nefsime hakim oldum. Durup dururken olmadım derdi. O yüzden bir an önce çalışmaya başlamamız lazım. Çok kolay, çok basit. Yapmamız gereken bazı şeyler var. Nasıl yemek yemeyi ihmal etmiyorsunuz, uyumayı ihmal etmiyorsunuz. Bedeninize bakmayı da ihmal etmeyeceksiniz. Hedefler koyardı babam. Bunlar çok önemli. Hedefsiz hiç olmadı. Hep önünde kısa vadeli, uzun vadeli hedefler olurdu. Bu da onu motive ederdi. Yaşam motivasyonu çok önemli. Onu hedeflerle sağlardı. Bunları paylaşmak isterim. Var mı baş? Benim de aklıma bir şey geldi bu arada. Evet, Bir sözü, ne geldi? 2 sene önceki röportajdan. Şey demişti yani ruh, o da bir enerji de olabilir ama ruh bedene hakimse vücut sağlıklıdır. Ne demek bu?
Çok doğru. Şöyle söyler aslında o. Bu yoga serisi enerji yollarını açıyor. Yani bedendeki enerjinin yollarını açıyor. Çünkü neden? Aslında şimdi bu bağ dokuyu belki duymuşsunuzdur. Fasyayı duymuşsunuzdur. Herkes kas bilir, kemik bilir. Ama fasyayı kimse bilmez. Bağ dokuyu bilmez. Bağ doku ve fasya çok önemli dokular bedenimizde. Güçlü kalmamız için, sağlıklı ve esnek kalmamız için. Yoga serisi bağ doku üzerinde çalışır. Yani bağ doku aslında bedendeki bütün yapıları birbirine bağlar ve bütünsellik sağlar. Hani böyle zar gibi, beyaz bir zar gibi vardır kasın çevresinde, etin çevresinde, belki bilirsiniz, hatırlarsınız. Bu işte yapışkan ve birbirine bağlayan bir yapıdır, esnek bir yapıdır. Yoga serisi bu bağ dokuyu güçlü tuttuğu için bütün bedeni güçlü tutar. Dolayısıyla enerji yollarını açar. Enerji yolları açıldığı zaman derdi ki babam, ruh bedeni besler. Ruh bedene geldiğinde ya da enerji neyse geldiğinde, bağ dokuda geldiğinde o ne yapacağını bilir yani. İyileşmesi gereken bir yer varsa Aynen öyle, şifalanır. iyileştirir. Yani o şeyin açılması önemli o zaman. Aynen öyle. Şey derdi, belki o sözünü de bilirsiniz. Ben sadece bilgimi uygularım. İnsanın kendini şifalandırması kendi elindedir. Aynen öyle. O bilgisini uygulardı, yollar açılırdı ve şifa gelirdi. Tabii çok da zor bir şey. İnsanlar sizin açınızdan, şimdi konuyu başka yere getireceğim ama tabii bir sürü insanı iyileştirdi, felçlileri iyileştirdi. Ama böyle bir üne kavuşunca da ne telefonlar sor, beni de iyileştir, beni de iyileştir. Aslında bir şifacı değil. Aynen. Sadece beden anatomisini çözmüş bir ilim adamı ya da bence bir bilim adamı. Ama o da böyle çok zor süreçler oldu mu? Çok ünlüler, siyasetçiler, krallar, bir kralları işte ünlü Evet. bilmem ne krallarını iyileştirdi. Evet. O dönemleri siz nasıl yaşadınız? Evet, Almanya'da yaşıyorduk. Fil dişi sahilleri kralı. Tabii o sömürgeden kurtarmış ülkesini. Yatalak olmuş. Babama ulaştılar bir şekilde ve dediler ki yani hani Cumhuriyet Bayramı gibi bir bayram var. Orada kalkıp balkondan selamlamak istiyor halkını. Bir şey yapabilir misin? Babam fil dişi sahillerine uçtu işte. Bilgisini uyguladı ve kral ayağa kalktı. Gazetelere manşet oldu falan. Tabii gazetelere manşet oldu o dönemlerde. Büyük bir olay bu yani. Çok büyük bir olay. Birkaç defa daha gitti işte ziyaretine. Bu bizim için de yani hayatımızda bir dönüm noktası. Çünkü babamın bir de şeyleri var yani hani ticari kafası olmayan bir adamdı babam. Çok kolay inanırdı insanlara. Kandırılırdı da. Her şeyini kaybettiği birkaç dönem var mesela. Yine öyle bir dönemin ardından ama hiç geçmişe bakmazdı. Olan olmuştur, bundan ne ders çıkartacağıma bakarım derdi. Yani geçmiş onun öğretmeniydi. Bu bakış açısıyla her zaman hayat ona daha büyük bir fırsat sundu. Bu Afrika'daki kral olayı da böyle bir olay. Öyle anılarımız Sizin var. isminiz nereden geliyor? Hikmet aslında halamın ismi benim. Benimle ilgili de aslında erkek çocuk bekliyormuş ilk çocuk olarak hani annemle evliliğinde. Sonra kız olunca ben biraz hayal kırıklığına uğramış sanırım. Öyle anlatırlardı. Gelmiş işte kontrol etmiş, inanmamış. O kadar erkek bekliyormuş ki. Çocukların da gözü kapalı olur ya, yarı kapalı olur yani. Ben gözlerimi patlatmışım, bakmışım babama. Sonra of demişim, çevirmişim. Hemen gitmiş yandaki odaya, tövbe namazı kılmış. Zaten o da benim şansım oldu. Bana karşı biraz hassastı o konuda. Evet, öyle güzel bir anım var yani. Bunda da bir hikmet mi? Bunda da bir hikmet vardır diye Hikmet koymuş ismimi. Babamdan ilham aldığım en önemli sözü, irade ile nefse hakimiyet, başarıya ulaşmanın sırrıdır. Hayatın sırrı bu bence. İradene sahip çık, nefsine hakim ol. Bu demektir ki irade çalışmakla güçlenir. Çabayla güçlenir. Yani tekrarla güçlenir. Sen yapman gerekeni yap sözü var burada. Nefsine hakim ol ise dünyevi maddeden uzak kal. Nefsine hakim ol. Yani her şeyi kullan ama hiçbir şeye bağlı olma. Başarının sırrı budur derdi. Ben de bu yolu takip ediyorum. Dolayısıyla elimden geleni yapıyorum her olay için. Ama gerisini kabul edip bırakıyorum. Ve bence hayatı kolaylaştıran önemli bir söz bu. Evet, o da çok güzelmiş Evet. gerçekten.
Yoga serisinin en büyük faydası, bedende birçok eklem var. Bakın şu parmak eklemlerimi görüyor musunuz? Bükülebilen her yer eklem aslında. Ama biz çoğunlukla neye odaklanıyoruz? İşte daha böyle kaslara odaklanıyoruz. Kaslarımız güçlü olsun, bacak kaslarımız, karın kaslarımız, sırt kaslarımız falan. Oysa bakım olacaksa her bir bölgeye bakım yapılmalı. Yoga serisinin en büyük faydası da bu. Bizim el bakım serimiz var. Adı el bakım serisi. Ne yapıyoruz? Bu tür vurma hareketleriyle bütün bu eklemleri canlandırıyoruz. Eklem sıvıları artıyor, canlanıyor, dokular besleniyor. Yani ayak parmağından tutun, el parmak ucuna kadar yoga serisi bedendeki bütün bölgelere bakım yapar. O yüzden bütünsel bir harekettir. O yüzden başka bir harekete ihtiyacımız yok. Aynı zamanda barfix kullanıyoruz. Çünkü bütün gün yer çekimine maruz kalıyoruz. Bu yer çekimi omurga eklem aralıklarını daraltıyor. Aynı babam gibi konuştum şu anda. O da böyle omurga eklem aralıkları derdi. Çünkü hayat omurga eklem aralıklarında. Bütün beden omurgadan besleniyor. Omurgamızda 26 tane kemik parçacığı var. Bunların arasında diskler var. Bu disklerin yıpranması sinir sistemine zarar veriyor. Sinirleri sıkıştırıyor. Olması gereken o eklem aralıklarının hep korunması. Ama biz yer çekimiyle, yanlış oturma pozisyonlarıyla sıkıştırıyoruz bu eklemleri ve rahatsızlıklar başlıyor. Barfix'e asıldığımızda en azından günde 1-2 defa bütün omurga eklem aralıkları açılıyor ve beslenme gerçekleşiyor. Çünkü eklemlerin sıvısı var. O sıvının korunması lazım. Sürekli benim hocam var, ortopedist doktor, der ki eski sigara içme alışkanlığının yerini oturmak aldı. Çünkü bedenimizin hareket etmeye ihtiyacı var. Bizim atalarımız bütün gün hareket ederlerdi. Biz ne yapıyoruz şimdi? Bütün gün oturuyoruz. Üstelik yanlış oturuyoruz. Hani şu eklem aralıklarını koruyacak şekilde postürümüzü, omurgamızı doğal pozisyonda tutup otursak inanın rahatsızlıklar gene olmaz. Ama bu eğimi bozduğumuz an o kemiklerin arasındaki yastıklar yıpranıyor. Onlar yıpranınca onların içerisinde jelimsi bir madde var. O dışarıya doğru akıyor ve sinirlere baskı yapıyor. Dolayısıyla bütün sinir sistemi bozuluyor, ağrılar başlıyor, bozukluklar başlıyor. Sadece omurganı dik tut, günlük hayatında otururken veya eğilirken, kalkarken omurganı hiçbir yerden bükmeden dik tut, rahatsızlıkları engellersin. Hani güçlendirme yapmıyorsan bile en azından sakatlama kendini. Babam tabii Türkiye'de bir sürü olay yaşamış. En son Eskişehir'de bir otelde bakım yapmaya başlamış. Bütün okulları gezince Eskişehir'e gelmiş, orada da bir anısı var. Orada bir otelde bakım yapmaya başlamış. İnsanlar gelip şifalanıyorlarmış orada ama tabii doktorlar rahatsız olmuşlar. Hiçbir eğitimi yok, yapamaz demişler ve izni olmadığı için çalışamaz. Şikayet etmişler. Hatta babamın takipçileri Süleyman Demirel'e kadar, o zaman başbakan oymuş, yürümüşler. Süleyman Demirel davet etmiş, ona özel bir masör sertifikası vermiş. Sonra gene rahat bırakmamışlar babamı. O da Almanya'ya gitmiş. Almanya'da Krankenkasse var. Bu demek oluyor ki bir sağlık hizmeti. Bu Krankenkasse'ye giden insanlar bir süre sonra gelmemeye başlamışlar. Yani gidip onlardan ücret alıyorlar, doktora gidiyorlar. Krankenkasse merak etmiş, niye gelmiyor bu insanlar diye aramışlar, sormuşlar. Siz artık niye gelmiyorsunuz? Onlar da demişler ki biz Yogi Kazım'ı bulduk. Onlar da gitmiş, Krankenkasse babamı bulmuş. Demişler ki sana gelen insanlar bir daha gelip bizden bir şey talep etmiyorlar. Biz birlikte çalışalım. Dolayısıyla Krankenkasse babama artık insanları yönlendirmeye başlamış. Böyle de bir anımız var yani. Türkiye'de görmediği itibarı Almanya'da gördü. Babamla çalışmak istiyor. O da diyor ki ben teknik bir konuda hiçbir bilgim yok. Hiçbir fayda sağlayamam. Ama ben ne yaparım biliyor musunuz? Kondisyonlarını güçlendiririm. Alıyor ekibi, takımı çalıştırıyor. Sonra takımın taktiği şu hale geliyor. O kadar güçleniyorlar ki kondisyon güçleniyor. Maçın son zamanlarında atağa kalkıyorlar ve bütün gollerini son zamanlarda atıyorlar diğer takım yorulmuşken ve 2. ligden 1. lige çıkıyor takım. Böyle de bir anımız var Almanya'da. Offenbach Kickers. Keyifli bir sohbet yaptık. Tekrardan teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum.